Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var, orta kalınlıkta. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden onunla güzel bir model başlayacağız. 4 numara şiş kullanacağım. Modelimiz oldukça güzel ve zarif bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. Şöyle ilmeklerimizi alalım. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız ve modeli kurmaya başlayacağız. Şöyle küçük bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmek yeterli benim için. Şu anda şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi birinci sıra olduğu için düz olarak ördüm. Haroşa lastik yapacağım. Onun için birkaç sıra şöyle düz olarak öreceğim. Ön yüzünde de arka yüzünde düz olarak örüyorum. Haroşa lastiğimi tamamlayacağım. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Birkaç sıra tamamlayacağım ben lastiği. Şöyle lastiğimi tamamladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ipimi öne alıyorum kendimden tarafa. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonrakini düz ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği bu iki ilmeğin üstünden geçirerek bıraktım. Şu şekilde. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Daha sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. İpi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği şu şekilde alarak sol şişimden diğer ikisinin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu işlemleri yapıyoruz. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. İpi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirip bıraktım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. İpi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek
bıraktım. Aynı işlemi yapıyorum son kez. Kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yani arka yüzünde başka işlem yapmıyoruz. Sadece ters olarak örelim ilmeklerimizi. Şöyle. İlmeklerimiz bakın ikili ikili. Onları tek tek örüyoruz şöyle. Önce birinciyi sonra ikinciyi ördüm. Yani şöyle ikili almıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay ve güzel, çıtı pıtı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle düzleyelim. Evet, modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimizin görüntüsü böyle. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ipi kendimden tarafa alarak örmeden alıyorum şu şekilde. İpi tekrar arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği bu iki ilmeğimin üzerinden geçirerek bıraktım. İpi öne aldım. Bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir ilmek doladım. Örmeden aldığım ilmeği ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Şöyle yavaş yavaş yapmaya çalışıyorum. Evet, son iki kez daha yapacağız. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonrakini düz ördüm. Bir ilmek şişime doladım. Örmeden aldığım ilmeği diğer ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın model ilerledikçe kendini gösterecek. İkinci sıra arka yüzünde modelimizin kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. Pardon, ters olarak örüyorum. İlmeklerimiz bakın ikili ikili duruyor ama tek tek alıyorum şöyle. 1 2 bir sonrakine geçtim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimiz çok güzel ve kullanışlı bir model. İstediğiniz iple yapabilirsiniz. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde ona uygun ipler tercih ederseniz harika bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm.
Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle ilerleyecek arkadaşlar. Hep bu 2 sıranın tekrarından oluşacak model. Tabi ilerledikçe daha güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Ben bir de daha önce örmüş olduğum parça var. Onu göstereyim size. Bunu da daha önce ördüm ben. Yine aynı iple, aynı 4 numara şişle yaptım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın arka model olarak da harika bir görüntüsü var. Her iki tarafı da kullanılabilecek güzel bir model. Kenar ilmeklerimiz. Bunu da yine şöyle 2 sıra haroşa üzerine başladım. Modelin yakadan başlarsanız şöyle bir görüntüsü var. Evet, gördüğünüz gibi model çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle bırakayım. Modelde kayma, eksilme hiçbir şey yok yani. Şöyle dümdüz çıkan bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bluz yapımında kullanabilirsiniz, etol şallarda kullanabilirsiniz. Her türlü istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde uygulayacaksınız, nelerde yapacaksınız, hangi ipleri kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.